Hanımlar beyler, Yemek.com'un yepyeni muazzam stüdyosuna hoş geldiniz. Çok ara verdik, birazcık arayı açtık ama yerimizdeyiz. Hala şurada falan inşaat devam ediyor gibi. Tam detaylarıyla daha sonrasında stüdyoyu sizinle paylaşacağız ama bu ayrılık canımıza yetti, öyle söyleyeyim size. Muazzam bir yemek yapacağız bugün. Aileyi böyle bir araya toplayacak. Dilerseniz bütün aile mutfağa girebilirsiniz. Ortalığı dağıtabilirsiniz. Keyfini çıkartıp sonrasında sofranın etrafında buluşabilirsiniz. Ama bir sosu var. Yani şu anda bir düşünürken bile böyle alev alıyorum. Öyle acı bir sos olmaz olsun. Ama lezzeti ise ipeksi, muazzam. Adı peri peri, piri piri, peli peli. Yani dünyanın birçok yerinde farklı adı var. Portekiz Afrika'sından gelen bir sos. Aslında peri peri Afrika dilinde biber demek. O acıya verilen bir isim. Ben kendi yöntemin olduğunu göstereceğim. Muhabbet etmeye devam ederiz. Yüzüklerimi çıkartayım, sonra kızıyorsunuz. Şimdi tavukla geliyorum. Ellerimi yıkayayım. Evet, bir tane de bıçak alalım. Hop! Tam 2 kiloluk bir tane tavuğum var. Bu kadar büyük bir tavuk kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Şimdi güzel bir tavuk salamura göstereceğim öncesinde. Sosu bir kenara koyun. Bu tavuk salamurayı fırında yapacağınız tüm tavuklara uygulayabilirsiniz. Lezzetli, sulu, içine dışına böyle lezzeti tamamen çekmiş, tuzu tam yerinde bir tavuk arıyorsanız bunu mutlaka deneyin. Tavuğu niye büyük aldım? Ben bunu böyle bir 6 kişilik sofra hazırlayacağım. O yüzden sofra derken de birazdan bunun yancıları da var. Yancılara geçeceğiz. Tavuğu parçalayabilirsiniz, bütün tutabilirsiniz. Ben parçalamayı tercih edeceğim. Bakalım şuradan böyle bir ayıralım. Parçaların çok muntazam olmasına ihtiyacınız bile yok. Tavuğumuzu güzelce ayırdık. Bunları da çorbalık olarak ayırdık. Kalça, but, göğüsler biraz büyük. Onları ikiye bölebilirim. Daha kolay marine olsun istiyorsanız şöyle butlara falan bir çizik atabilirsiniz. Çok vaktiniz yoksa. Ama bir gece tutarım diyorsanız atmanıza gerek yok. Şöyle kalçalara da ufak bir iki çizik atalım. Sıra geldi salamurasına. Şimdi salamura için birazcık baharat alalım. Defne yaprağı alabiliriz, biberiye alabiliriz, kimyon alabiliriz. Elinizde ne varsa. Tuz da alalım. Hop. Stüdyo şahane ya. At koştur. Limon alalım arkadan. Arkaya öne burada bayağı antrenman, şeker de ihtiyacım var. Evet, bunu kenara alalım. Önce tabii ki suya ihtiyacımız var. Suyunuz kaynamış, dinlenmiş ya da temiz bir su olsun. İçerisine yaklaşık burada 1,5 litre suyum var. 1,5-2 yemek kaşığı kadar tuz atıyoruz. Göz kararı da atabilirsiniz benim gibi. Kepçeniz ne kadar ediyorsa. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker atacağız. Bu şeker tavuğa inanılmaz bir lezzet veriyor. Şuradan limonumu da keseyim. İçerisine de bir tane limon sıkalım. Evet. Bu arada baharatlar şu anda mesela bu yeterli. Bunu karıştırdığınız zaman her şey yerli yerinde demektir ama lezzeti arttırmak için kimyon koyabilirsiniz. Biberiye koyabilirsiniz. Çok fazla koymayalım biberiyeyi. Ve bir dal da defne yaprağı koyacağım içerisine. Ve güzelce eriyene kadar karıştırıyoruz. Burada sadece tuz, şeker kullanabilirsiniz. Daha önce yaptığımız çıtır tavuk burgerdeki gibi ayranla, sütle bunu yapabilirsiniz. Vaktiniz çoksa, tavuğunuz da büyükse bir gece dinlendirebilirsiniz. 24 saate kadar bunun bekleme süresi var. Ama minimumda 2 saat buzdolabında bekletirseniz yine böyle güzel sulu bir tavuğunuz olacaktır. Şekerle tuz eridi. Hemen şimdi doğruca tavukları içerisine atıyoruz. Tavukların tamamen gömüldüğünden emin olun. Eğer tam gömülmüyorsa mutlaka su eklemeyi unutmayın ki hava almasınlar yukarıdan. Hemen streçliyorum ve doğruca buzdolabına. Tavuklar dolaba gitti ve sos zamanı. Hop, bir tane tava alalım. Bu sosu pişirmeden de yapabilirsiniz ama hafiften böyle köz tadı muazzam geliyor. Tavayı koyun, birazcık ısınsın. Altını fullliyoruz. 2 tane kapya biberimiz var. Çekirdeklerini vesairesini kapyada kullanmayacağız ama acı biber de kullanacağız. O yüzden kapyaları şöyle ikiye bölelim. Ben çok acı sevmiyorum diyorsanız bu sos yöntemiyle sadece kapya biberden de yapıp tatlı olarak da bu sosu yapabilirsiniz. Ama tabii ki adı aynı olmuyor. Bu biberdeki beyaz kısımları da çıkarmaya özen gösterin. Fazla lif katacağı için sonrasında sosun pürüzsüz olmasını engelliyor. Hem de çok yavan bir tadı var. Hiçbir katkısı yok. Sıra geldi acı biberlere. Acı biberleri
Hiç çekirdeğini falan ayıklamıyoruz ama mümkün olduğunca ellerinizi uzak tutmaya özen gösterin. Eldiven de giyebilirsiniz. Ben acısı biraz daha az olsun istiyorum diyorsanız çekirdekten ayıklayabilirsiniz ama benim öyle bir niyetim yok. Sadece sapını aldık. Soğanımız var. Kırmızı soğan da çok yakışıyor ama ben bugün beyaz kullanacağım. Tavamız oldukça ısındı. Şimdi bunları hafiften birazcık bir taraflarını yakacağız. Sadece aroma versin diye. Tamamen pişirmek için değil. Bunu unutmayın. Mangalda yaparsanız hele var ya of. Evet, şimdi artık bunları tavaya alabiliriz. Onlar orada olurken biz de birazcık sarımsak ayıklayalım. Sarımsak size bırakıyorum ama ben bir 5 diş koyacağım. Bir tane büyük böyle maxi doğrayıcıya ihtiyacımız var. Yoksa blender olur, mutfak robotu olur, hepsi olur. Yeter ki bıçağı olsun. Malzemeler artık yeteri kadar renk aldılar. Soğanlar hafiften bir karartı aldı. Of, şahane. Öf. Hepsini doğrayıcı alıyoruz. Kokuyu anlatamam size. Sarımsaklar içeri. Acı. Yaklaşık bir su bardak sirke kullanacağım ama önce yarısını buraya ekliyorum. Yarısını sonrasında lezzeti ayarlamak için kullanacağız. Bir tane limonun suyunu sıkacağım içerisine. Bunda çekirdek olsun istemezsiniz çünkü çekirdek acılaştırır. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu sosu yaparsanız eğer çok miktarda yapıp böyle güzel kavanozlarınızda aynı anda kaynatın, sterilize edin. Sos hazır olunca doğruca doldurun. Bir kere daha kavanozu kaynar suya atın. Yaklaşık 1-1,5 sene saklayıp kullanabilirsiniz. Bu taze sosu da buzdolabında 3 haftaya kadar tutabilirsiniz. Tuzumuzu da atalım içerisine. Yaklaşık şimdilik şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı diyelim. Acıyı dengelemek için biraz toz şeker atacağım. 2 tatlı kaşığı da toz şekerimiz var. Karabiberimiz, bol karabiber. Paprika. Ve kekik atıyorum birazcık. Bir blenderdan geçirelim, kıvamına bakalım. Evet, bu kadar yeter. Şimdi bunu yaklaşık bir 20-30 dakika pişireceğiz. Şu kıvama bakar mısın ya? Kısık ateşte hafiften böyle suyunu çekip koyulaşana kadar pişiriyoruz. Boş mu duracağız? Tabii ki durmayacağız. Bunu kenara alalım, birazdan yine kullanacağım dedim. Şimdi size muazzam hızlı bir turşu yapmayı göstereceğim. Bu tavuğun yanına da şahane gidecek. O acılığı kıracak şekilde yapacağız. Ortalığı toparladım hafiften. Bir tane cam kase alalım. Çok sıcak olmayan suyum var burada. Kaynara yakın. Şöyle parmağım içerisine girip giremeyecek seviyede. Hemen yarım çay bardağı kadar sirke ekliyorum içerisine. Bir yemek kaşığı kadar şeker. Burada serbestsiniz. Burada damak tadınızı işte burada konuşturabilirsiniz. Şeker oranı, tuz oranı, baharat oranı, ekşilik oranı size ait. Bu benim damak tadıma göre. Ben biraz şekerli, özellikle bu tarz acılı yemeklerin yanında biraz daha şeker turşuları beğeniyorum. Normalde şeker turşu seviyor muyum? Hayır. Tuzunu atalım. Tuzu abartmayalım. Evde bol baharat bulunmasının güzellikleri burada. Mesela kişniş. Turşuda bence olmazsa olmaz. Hardal tohumunuz varsa turşu seviye atlar. Şimdi suyu kaşıklayacağım galiba. Biraz tane karabiber atalım. Bunu bu arada normal salamuralar içinde kullanabilirsiniz ama oranı tabii ki kendi turşunuza göre ayarlayın. Normalde ne yaparız salamurada? Soğuturuz değil mi? Şimdi bunun hızlı olmasının sebebi bu sıcaklığı sebzeleri pişirmek için kullanacağız. Yani yumuşatacağız hafiften. Şu arkada sebze sepetim vardı. Tabii ki limon da koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Bir tane soyacak alalım. Bunun içerisine salatalık hemen ilk akla gelecek olan da, o yüzden salatalığı ben koymayacağım ama siz koyabilirsiniz. Ben birazcık havuç şeritleri koyacağım içerisine. Dışlarını soydum bu arada, yıkadım. Hemen sıcakken içerisine. Bunu yaptığınız, kavanoza koyduğunuz bir hafta boyunca buzdolabından yiyebilirsiniz yumuşayana kadar. Bu salatayı birleştirirken içerisine sonra taze yeşillikler koyabilirsiniz. Maydanoz, taze nane, dereotu. Bir parça da kırmızı lahana alalım. Doğrayabilirsiniz ama yine aynı taktiği burada da kullanabiliriz. Bu arada bu tarz turşuları çok seviyorum. Yani herhangi bir yemeğin kurtarıcısı olarak görebilirsiniz bunu. Daha öncesinde Kaçaol Seversen'in burger bölümünde de yapmıştım. Hatta ucuza bir burgeri hafif bir baharatlı turşuyla nasıl kurtardığımı da görebilirsiniz orada. Gerçekten hayat kurtarıcı. Karıştıralım şöyle bir. Of. Şimdiden daha zaten rengi mükemmel oldu. Son olarak da içerisine bir adet kuru soğan doğrayacağım.
Soğan ne kadar ince doğrarsanız o kadar kolay yumuşayacaktır. Bu arada kalın olmasının da hiçbir şey yok. Güzel bir salata sosunda soğanmış gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Öf, 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 öf. Dayanamayacağım. Çok güzel. Streçliyorum bunu. Kenara alıyorum. Sosla ilgilenelim birazcık. Güzelce artık koyulaştı. Ben böyle tek seferde kullanmalık seviyorum. Bir damlasını ziyan etmem. Öyle söyleyeyim. Bu böyle beyaz peynirin üstüne bile damlatsanız o kadar bir lezzet verir ki anlatamam size. Bir su bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum içerisine. Şöyle 150 mililitre gibi ekledim. Yarım limonun suyunu da hemen taze ekliyorum içerisine. Hemen bir daha blenderdan geçireceğim. Sonra tadına tuzuna son kez bakacağız. Sos hazır. Bu kadar. Of of of. Yalnız rengi nasıl bir anda böyle parlak ateş turuncusu oldu. Bir tadına bakalım. Oh. Tadı tuzu mükemmel. Ama o ekşilik öf 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 öf. Doldur bunu şişelere sat. Yalnız bunu satarsanız komisyon alırım. Tavuklar artık neredeyse olmuştur. Ocağımıza bir tencere su koyuyorum. Az sonra muazzam da bir patates yapacağız yanına. Yalnız şuna bakmanızı istiyorum. Yani bir de bunu böyle bir gece beklediğini düşünün. İnanılmaz. Bir peçete koyalım önümüze. Birkaç kat. Hafiften fazla suyunu alacağız. Tekrar sudan geçirmeye gerek yok. O tuzlu tadı istiyoruz içerisinde. Zaten kendiliğinden ne kadar yumuşadığını burada bile görebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız bile biraz kurutun, üzerine hafiften biraz yağ sürün, fırına atın. İnanılmaz bir fırın tavuk yapabilirsiniz. Sostan hariç. Ama bizim muazzam da acı sosumuz var. Evet, bu suyu artık atacaksınız. Üzerlerinde birazcık bastıralım, kurutalım. Ve sıra geldi soslamaya. İlk etapta çok fazla soslamayacağız ki fazla soslarsak yanacaktır üzerinde. Şöyle birkaç kaşık. İyice harmanlayalım şimdi. Elinizi de sokabilirsiniz ama eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Ve şimdi doğruca fırın tepsisine alacağız. Dilerseniz yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsi de olabilir. Ya da benim gibi şöyle yükseltilmiş bir tepsiniz varsa böylelikle altında yağlarını da biriktirebiliriz. Deriler üste gelecek şekilde yerleştiriyorum şu anda. Allah. Yalnız mangalda yapma şansınız varsa hiç kaçırmayın derim. Ara ara bu sosla böyle yağlayacaksınız. Evet. Son parçayı da koyduk. Hafiften yumuşatsın diye, eğer alttan hava alıyorsa tabii. Siz yağlı kağıdın üzerine koyduysanız hiç problem değil. Ama bunun gibi bir şeyin üzerinde pişireceksiniz, yukarıda pişireceksiniz. Tabanına yaklaşık şöyle bir yarım su bardağı kadar su koyun ki dumanlanma yapmasın fırın içerisinde. Evet, şimdi doğruca fırına götürüyoruz. Yine muazzam bir tavuk tarifiyleyiz. Daha önce nasıl tariflerim var diyorsanız, bundan bir önceki videoda şahane bir anlatımla anlattım hepsini. Fırın 200 derecede açık. Fanlı fansız fark etmez. Çünkü kızarmasına bakacağız. Yani evinizde davul fırın falan varsa ona da yapabilirsiniz. Evet, duracak mıyız? Durmayacağız. Patateslerimiz var. Patatesleri de alalım. Dediğim gibi bu böyle bir aile yemeği şeklinde. Hiç durmuyoruz. Bakın 2-3 saat içerisinde şahane bir sofra kuruyoruz ve salatası var, yan yemeği var, ana yemeği var. 5-6 kişiyi şahane şekilde doyuracağız. Aramızda paranın lafı yok. Az önce alışverişini de yaptım ben bunun. Yani baharatları saymayalım. Bir de sebzenin hepsini aslında kullanmamış oldum ama ben 65 liraya bütün malzemeyi aldım. 65 liraya 6 kişiyi doyurmak bence günümüzde şahane bir şey. 3 tane büyük patatesim var. Hemen soyalım. Şimdi patateslerimizi büyük küpler haline doğrayacağız. Patatesleri böyle hafif yumuşayana kadar bir 10 dakika falan haşlayacağız. Sonra bir de kızartacağız onları. Evet, birazcık yaramazlık yapmış olacağız ama bence değer. Hele ki ona birazdan öyle sarımsak, maydanoz falan yapacağım. Evet, suyumuz kaynadı. Suya biraz tuz atalım. Bolca tuz. Patates tuzu çok sever. Tahtamı da yanıma alayım şöyle. Altını açalım iyice. Kendinizi yakmadan. Sığmayacaklar. Gördüğünüz gibi tencerenizi rengi ufak seçmeyin. Altı üstü 10 dakika haşlayacaksınız diye küçük tencere koymayın. Biraz şimdi suyunu alalım. Yani çözüm tükenmez. Atalım sığdığı kadar.
birazcık patatesin kendini bırakmasını sağlıyoruz. Yani tamamen burada pişirmeyeceğiz zaten. Çünkü böyle kalın patatesleri kızartmak hem daha çok fazla yağ ihtiyacınız var hem de pişmesi çok uzun sürüyor, daha çok yağ çekiyor. Size daha pratik bir yönünü gösteriyorum. Kapağını da kapatalım. Hafiften yumuşasınlar. Ortalığı batırdım. Patatesler gördüğünüz gibi kenarları hafiften beyazladı ama ortaları hala çiğ. O sıcaklığıyla beraber buharla etrafları kuruyacak. Biz de o arada hemen yağ ısıtalım. Evet, patatesler güzelce kurudular. Yavaş yavaş patateslerimizi içerisine bırakalım. Çok hızlı bir kızartma istemiyoruz. Çünkü ortası hala çiğ. Evet, patatesler kızarırken tabii yine boş durmayacağız. Hemen bir diş sarımsağımızı ezelim. Minik minik doğruyoruz. Birazcık da maydanoz kıyacağız. Şöyle tuzumuzu da alalım. Böyle geniş bir tahtanız varsa patatesleri doğruca buraya da alabilirsiniz. Tahtanın üzerinde de harmanlayabilirsiniz. Plastikse denemeyin. Evet, biraz maydanoz keselim. Maydanozlarımız yıkanmıştır sevgili seyircilerimiz. Çekimden önce bizzat ben yıkadım. En çok sorulan sorularda yeşillikler yıkanıyor mu? Kenara alalım. Direkt maydanozun üzerine alırsanız tabii ki patatesleri maydanozlarınız ölecektir. Kenarda tutalım. Öf öf. İnanılmaz. Evet, tavuklar hazır yumuşacık. Fırından çıkar çıkmaz hemen sos sürüyoruz. Evet, şimdi az önce hazırladığımız o sarımsaklı maydanozu. Evet, patatesler hazır. Bunu tabağa alacağım. Turşu hazır. Tavuklar son birkaç dakika daha dinlensinler. Geriye sadece tadına bakmak kaldı. Bunlar soğurken biz de o arada tabii ki fotoğraflarını sizin için çekeceğiz. Ondan sonra da yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 saat içerisinde turşu, patates ve muhteşem piri piri soslu, yumuşacık, sulu sulu fırınlanmış tavuğumuzla beraber sofrayı kurduk. Sıra geldi en güzel kısma. Hazır mıyız? Ben bunların hepsini yerim. Yalnız bunlarla böyle güzel tabak porsiyon falan yapabilirsiniz ama dilerseniz benim yediğim gibi yemeği deneyin. Şu kızarmış ekmeğimizi alıyoruz. Bak burada tavuktan kalma şahane bir su var. Güzel bandıralım. Yağlı tavuk suyu. Öf. Ekstra sosumuzdan alıyoruz. Biraz şöyle. Şuradan gel beni ye diyen yumuşacık bir tavuk göğsü var. Hemen turşudan da. Şuradan yarım dilim keselim. Patatese elleyeceğiz artık. Yalnız bunu nasıl ısıracağım bilmiyorum. İnanılmaz güzel. Yani ben şu tavuğun yumuşaklığı şuradan bile belli oluyor. Uzun zamandır bu tarifi yapıyorum. Ama artık stüdyonun böyle yeni havasından mıdır nedir? Bu kadar lezzetlisini uzun zamandır yapmamıştım. Patates ayrı güzel, turşu efsane güzel, sos inanılmaz. Kalan sosu ağzımı tutamıyorum ki. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Yalnız şu sandviçi yiyeceğim. Gördüğünüz gibi biz ne 1 milyon olmayı bekledik ne 1,5 milyon olmayı bekledik. Stüdyoyu yeniledik. Daha da çok çalışacağız. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sizden tek beklentimiz var. Sadece abone olmak, videoyu beğendiyseniz beğenmek. Bu videoların devamı inanılmaz gelecek. Yani efsane projelerle geleceğiz. Bence en yakınızdakilerle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizin için son kez sosa patatesimi bandırıp bay bay.